Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Sadece karton bardak kullanarak porsiyonluk nefis yaş pastalar hazırlamaya hazır olun. Öncelikle kekini hazırlamakla başlayalım. 4 tane medium orta boy gibi yumurta, 1 su bardağı kadar yani 190 gram kadar şekerle birlikte mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar, rengi açılana kadar çırpıyorum. Bu sayede kekiniz çok daha kabarık olacaktır. İçine çok fazla böyle sütlü, yoğurtlu, yağda çok fazla koymayacağız. Hepsini azar azar koyacağız. O yüzden yumurta ile şekeri bu şekilde köpürtmek çok önemli. Şimdi geçelim içine ne kadar sıvı yağ koyduğuma. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir çay bardağından bir parmak eksik gibi sıvı yağ içine ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da süt ilave ediyorum. Çok daha fazla pandispanyaya benzeyecek. Bu şekilde içine az süt koyduğumuz için. Tekrar karıştırıyorum ve içine 2 çay bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 dolu yemek kaşığı da kakaoyu eleyerek içine ilave ediyorum. Bu şekilde içine herhangi bir un topağı kalmayacak. Çok daha güzel içine karışacaktır hamur. Keklerde genelde eleyerek ilave etmekte gerçekten büyük fayda var. Şimdi bugün yaptığımız hamuru istediğiniz kalıpta pişirebilirsiniz elbette. Bugün evinde muffin kalıbı olmayanlar ya da biraz daha yüksek yaş pasta sevenler için karton bardak kullanacağız. Daha evvel çok seneler önce, neredeyse 6-7 sene önce YouTube'da bir karton bardaklı bir pasta yapmıştım, göstermiştim ama o zamanlar herkesin YouTube'dan haberi yoktu. Gördüğünüz gibi karton bardaklarımı aldım. Bunların içine herhangi bir şekilde yağlamamıza gerek yok. Fırında yanmaz. Hiç merak etmeyin. Herhangi bir marketten satın aldığınız karton bardakla yapabilirsiniz. Çok büyük olmasın kekleriniz. O yüzden orta boy tercih ettim. İsterseniz bu kahve için olan daha küçük boylar var. Onları da kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey en fazla yarıya kadar doldurmanız. Çünkü kekleriniz gerçekten çok fazla kabaracak. Göstereceğim bunu da. Bütün bu 10 tane bardağa denk geldi benim hamurum. Sizler daha küçük bardaklar kullanacaksanız çok daha fazla bardağı doldurabilirsiniz. 180 derecede fanlı ayarda yaklaşık bir 20-25 dakika kadar bir sürede pişti tüm keklerim. İçine bir kürdan testi yaparak fırından çıkartabiliriz. Bahsettiğim üzere kekleri ne kadar çok kabardığını görüyorsunuz. O yüzden mutlaka yarıyı geçmeyin kek hamurunun içine dökerken. Tamamen soğuduktan sonra içlerinden çıkartın ki parçalanmasınlar. Ben şöyle kenarlarını bir spatula yardımıyla ayırdım. Çok kolayca ayrılacaktır. Bakın yumuşacık, yumuş yumuş kekler. Asla sütle ıslatmamıza gerek yok. Zaten bunların içine oyacağız. Neler yapacağız hemen göstereceğim ama önce bir güzel krema hazırlayalım. İçine çok fazla krema hazırlamamıza gerek yok. 500 mililitre kadar süt bizim için yeterli gelecektir. Bir adet yumurta sarısını soğuk sütün içine ilave ettim. Daha sonra nişasta, un, şekerle birlikte ocağa alacağım. Güzelce pişireceğim. Pişirip soğuttuktan sonra, tamamen soğuduktan sonra içine bir poşet kadar krem şanti ilave edip çırpacağım. Eğer sizler krem şanti kullanmak istemiyorsanız bunun yerine kaymak olur, 200 mililitrelik krema olur. Kremayla da aynı şekilde çırparak birbirine karıştırabilirsiniz. Ya da daha farklı kremalar da yapabilirsiniz. Ben size burada tavsiye etmek amacıyla ya da işte fikir olsun diye kremalarımın bulunduğu videoyu buraya ekleyeceğim. Dilerseniz linke tıklayarak bu kremalardan herhangi birini de yapabilirsiniz. Tamamen soğuyan kremamın içine bir poşet toz krem şantiyi boşalttım. Mikser yardımıyla kabarana kadar çırpacağım. Pürüzsüz hale geldiği zaman artık kremam olmuş demektir. Gelelim keklerin buluşmasına.
krema ile buluşmasına. Nasıl yapacağız? İçlerini güzelce oyacağız. Şimdi bir tane böyle dolma biberi içi çıkartmak için kullandığımız bir alet var. Bunu herhangi bir züccaciyeden, pazarlarda bile satılıyor, bulabilirsiniz. Yoksa bu sebze oyuncakları var, onlarla olur. Krema duylarının tersini kullanabilirsiniz. Evinizde böyle yuvarlak ne varsa ya da bir bıçakla dahi aynı şekilde oyabilirsiniz ki bununla çok kolay oluyor. Eğer evinizde varsa kullanın derim. İçlerini bu şekilde çıkartıyorum. İstediğiniz kadar derinlik oluşturabilirsiniz. Bizimkiler bol kremalı sevdiği için ben bayağı bir oydum içlerini. Bu üstlerinin kapaklarını düzgünce çıkarttım çünkü bu kapakları tekrar üzerine kapatacağım. Tüm içlerini oyduğum güzelce soğutarak yalnız. Kekler soğuk şu anda. Eğer sıcakken bunu yaparsanız çok fazla kırılma olur. İstediğiniz gibi içini oyamazsınız. Tamamen soğuduktan sonra içlerini bu şekilde oyuyorum ve artık içlerini doldurmaya hazır hale geliyor. Lezzeti biraz abartmış olabilirim ama içine biraz da ganaj hazırlayacağım. İsterseniz hazırlayın, isterseniz sadece kremayla da yapabilirsiniz. 100 gram çikolata, 90 mililitre krema ile birlikte mikrodalgada erittim. Sütlü çikolata kullandım bu arada. Bizimkiler sütlü çikolatayı daha çok seviyorlar. Şöyle bir tabanına güzelce onunla birlikte bir buluşturdum. Sonra üzerine kremayı sıktım. Tekrar üzerine ganaj ve kekin kapağını kapatacağım. Daha sonra üzerine isterseniz kremayla süsleyebilirsiniz. İsterseniz de hiç krema için dışına sıkmadan bu şekilde de yiyebilirsiniz. Sadece kapağını kapatıp o şekilde de tüketebilirsiniz. İçine meyve doldurabilirsiniz. Muz, çilek, frambuaz, istediğiniz meyveyi doldurabilirsiniz. Marmelat koyabilirsiniz. Damla çikolata koyabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa o şekilde doldurabilirsiniz. Şu yanımdaki meraklı bıdıkla birlikte ben de içlerini doldurmaya çalışıyorum. Durmadan anne bunu da doldurdun mu? Buna da koydun mu? İçine şunu da koydun mu? Diyerekten keklere elinin lezzetini geçirdi diyebilirim. Kapaklarını kapattım. Üzerine kremalarını sıktım. Üzerine tekrar o kalan ganajdan şöyle biraz gezdireceğim. Dilerseniz biraz buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Hem krema ile kek daha güzel bütünleşir. Bu şekilde hazırladığınız keklerin bir tanesi bir insana yetiyor desem herhalde yalan söylerim. Çünkü bunların tadına doyamayacaksınız. Şimdi şöyle bir ortadan ikiye böleceğim. Size içinin ne kadar krem aldığını göstereceğim. Ve kekin ne kadar yumuşak olduğunu şu bıçağın kesimiyle birlikte anlatmaya çalışacağım. Çok lezzetli, çok kolay, çok pratik, çok fazla materyal gerektirmeyen bir tarifti. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.